Bali'den selamlar. Hafif yağmur var. Ben de size güzel bir video çekmek istedim. Sizlerden gelen yorumlara bakarken bir tanesi çok ilgimi çekti. Bali'ye nasıl karar verdin taşınmayı ve 5 yıldır oradasın. Nasıl hissediyorsun? Bunlar hakkında bir video çeker misin diye. Bu çok güzel bir video fikri bence. Ben de sizlere böyle bir video çekmek istedim. Bu arada tüm yorumlarınızı okuyorum. Ve hepsine de cevap veriyorum. Bu benim için çok zaman alsa bile bunu yapıyorum. Bunu yapmaya devam edeceğim. Yani yorumlara cevap vereceğim. Hepsini de okuyorum. Hemen videonun başında kısa bir hatırlatma. Videoyu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda Hype özelliği çıkmış. Bu da ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Eğer Hype özelliği varsa bunu da yaparsan çok sevinirim. Beğeni ve yorumları hatırlatırsak bunlar çok yukarı çıkıyor. Söylemediğimiz zaman maalesef düşüyor. Yani bunun için kusura bakmayın. Böyle kısaca hatırlatma yaptım. Evet, hemen videonun konusuna dönelim. Bali'ye nasıl karar aldım buraya yerleşmeye? İlk ne zaman geldim? Bunlar hakkında size kısaca bilgiler vereyim. Öncelikle ben malum hastalık ve pandemiden önce buraya tatile geldim Bali'ye. Tatile geldiğimde ilk defa daha önce tabii yurt dışına çok kez çıkmıştım. Ama hiçbir zaman Asya'ya gelmemiştim. Yani Asya kıtasına ilk defa geldim. Buraya tatile geldim ve şu andaki eşimle birlikte geldim. Ama o dönemde evli değildik biz. Sadece tatil amaçlı geldik buraya. Burada Singaracı olsun buraya geldim. Çünkü ailesi burada. Burada tanıştık ailesiyle. Singaraca'yı gezdim. Çok güzel şelalelere gezdim. Bu arada YouTube'a nasıl başladım onu da anlatacağım size. Bu gezi sırasında da gittiğim yerlerde işte bir fotoğraf, belki bir video 10 saniyelik, 5 saniyelik şöyle bir video çekmişim. Böyle videolar var elimde. Bu birazdan neden bunu söyledim anlatacağım size. Ve 3 hafta burada bayağı gezdim. Şu anı hiç unutmuyorum. Bakın bunu da söyleyeyim size. Bunu hiç unutmuyorum. Havalimanından ilk indiğimde ilk defa Bali'ye gelmiş olanlar yoruma lütfen yazsın. Bu hissiyatı siz de aldınız mı? O kapı açılıyor, uçaktan şeyden çıkıyorsun ya, böyle bir hava vuruyor, böyle nemli ve sıcak bir hava. Orada benim gözümü bir korkuttu burası. Ya dedim bu havada yaşanmaz burada. Bu ne böyle? Yani bir acayip bir havası vardı. Bana öyle gelmişti. Ama bu bir hafta, 2 hafta geçince tamamen vücut alışıyor. Ve daha sonra ben hiçbir şekilde böyle rahatsızlık hissetmedim burada. Sıcaktan veya nemden. Ben Antalya'dan geliyorum zaten. Burada bak, Temmuz ayında Antalya'da mesela Temmuz ayında 40-45 dereceyi görür. Burası öyle değil. Burası 12 ay 28-30 derece olduğu için böyle çok aşırı sıcaklar olmuyor. Ama nem var mı? Evet var. Sıcak mı? Sıcak. Yani şu an tişört var, tabii ki video çekiyorum ama normalde tişörtü çıkarıyorum bu şekilde. Zaten 12 ay burada şort, tişört bir de terlik yeterli. Başka hiçbir şeye gerek yok. Geldiğimde daha sonra burada bir hafta geçti. Benim içimde ve kafamda böyle şeyler dönmeye başladı. Ya burada yaşasam ne güzel olur. Bu doğa nasıl güzel. İnsanlar ne kadar tatlı insanlar. Ya burada mı yaşasam? Yani bu bir hafta sonra bu bende oluştu. Bak çok ciddi söylüyorum. Bir hafta sonra ben bunları düşünmeye başladım. Ama şunu söyledim kendi kendime. Saçmalama. Yani neden böyle bir şey söyledim? Çünkü tamam, bir birikimle gelsen bile burada bir iş yapmalısın. Daha bu kafanda yokken böyle bir şeyi unut. Hazıra dağlar dayanmaz. Ya 10 bin dolar da getirsen bitecek, 100 bin dolar da getirsen bitecek. Burada ne gibi bir iş yapabilirim? Bu henüz kafamda hiçbir şekilde oturmadığı için o dönemde bunu kafadan çıkar dedim. Yani burada yaşayamam ben. Nasıl yaşayacağım ki? Yani nasıl bir gelir elde edebilirim? Daha sonra benim tatilim burada bitti. Türkiye'ye döndüm. Şimdi YouTube'a nasıl başladım onu anlayacaksınız. Türkiye'ye bir döndüm. Çok heyecanlıydım. İşte arkadaşlar var. Bir sürü bana soran, Bali nasıldı? Anlatsana. Ya o kadar güzel yerler gördüm ki bunu anlatmakla nasıl tarif edeceğim? Arkadaşlar diyor ki yok mu fotoğraf, video göstersene. Ya topu 4-5 tane video var. O da 5 saniye, 10 saniye çekmişim. Bir de belki 4-5 tane de fotoğraf var. Ya bir pişman oldum o dönemde. Ya dedim o kadar güzel yerlere gittin, gördün. O kadar o doğası, o insanlarla sohbet, muhabbet, o ortam. Ben bunu niye hiç çekmedim uzun uzun? Burada insanlara niye göstermedim? Sadece arkadaşlarıma değil. Bunu aslında Türkiye'deki insanlara böyle güzel bir yerin olduğunu ben niye aktarmadım ya dedim. Yani böyle bir aklımdan geçti. Orada böyle içime oturdu o benim. Yani öyle söyleyeyim size. Sonra ne oldu? Daha sonra ben Türkiye'ye döndüğümde birkaç ay sonra pandemi patlak verdi. Hepimiz biliyoruz o malum pandemi. Ne oldu? Hepimiz evlere kapandık.
İşlerimizi kaybettik. Bir de bizler, yani biz spa sektöründe, ben Türkiye'de 5 yıldızlı otellerin spa sektöründe müdürlük ve satış personeli olarak çalıştığım için ilk biz işimizi kaybettik zaten. Çünkü direkt temas, masaj, yani kimse yaptırır mı o dönemde? Yaptırmaz. Biz işimizi kaybettik. Tabii bu pandemi olayı 1 ay, 2 ay, 5 ay sürmedi ki, yani bayağı sürdü. Bu dönemde de tabii para kazanmamız lazım, ödemelerimiz var, yani sıkıntılar yaşadık. Ne yapabiliriz diye, tabii benim yine eskiden Almanya'da yaşadığım bu büyük bir avantaj. Almancam benim çok iyi derecede. Yani en az Türkçem kadar benim Almancam var, öyle söyleyeyim size. Ben online bir iş buldum. Yani bir Alman firmanın çevirmenliğini yapıp bunu onlara tekrar geri gönderiyorum. Bu şekilde yaklaşık 800 euro ile 1200 euro arası bir gelir elde etmeye başladım. Bu geliri elde etmeye başladığım an hemen aklıma Bali geldi benim. Bak, orada tatildeyken dedin ki işte burada yaşama ama hani ne iş yapayım? Al dedim ya, fırsat. Bilgisayarda çalışıyorum ve garanti bir iş. Bunda para kazanabiliyorum. Ben niye Bali'ye gitmeyeyim, orada yaşamayayım diye. Orada tekrar aklıma geldi. Çünkü online artık bir işim vardı. Daha sonra ben tabii pandemide biliyorsunuz evlere kapandık. Çok düşünme fırsatımız oldu. Plan yapma fırsatımız oldu. Ben orada o dönemde kafada kurdum. Ama her şey. YouTube yapacağımı, burada tur ve danışmanlık şirketi açacağımı, ben ta Türkiye'de bunları kafamda kurdum. Ama dedim sırayla. Ama neye güvenerek geldim? Bu online benim işim olan, oradan da dediğim üzere 800 ile 1200 euro arasında para kazanabildiğim için ona güvenerek ben buraya bu kararı aldım ve taşınma kararı aldım. Tabii ki ondan sonra hazırlık yapmaya başladım. Biraz para biriktirdim. Ve daha sonra da bu Türkiye'de pandemi olayı bitti. Ama şunu çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'de bu bittiğinde Asya ülkeleri hala kapalıydı. Bali, Tayland, Filipinler. Yani bu Asya ülkeleri açılmamıştı. Vay be, anılar tekrardan böyle şey yaptı size anlatırken. Aklıma geldi. Biraz da duygulandım yani. Çok hem gurur verici hem duygulandım. Hem böyle güzel bir zamanda. Ben Bali'ye biletimi kestim. Ama o dönemde daha Endonezya karantina uyguluyordu. Yani ben burada geldiğimde karantinaya girdim. Bakın, ilk olarak şeye geçtim. Jakarta'ya, Bali'ye uçamıyordun. Jakarta'ya gidiyordun. Jakarta'da 5 gün otelde karantinaya alınıyorsun. Daha sonra imzalarla ve onayla Bali'ye gelebiliyordun. Bu şekilde. Ben Bali'ye gelmeden önce, Endonezya'ya gelmeden önce ben şirket açtım. Aynı birçoğunuzun yaptığı gibi şirket açtım. Benim burada tabii o dönem şimdiki eşim, o dönem kız arkadaşım. Yani ama ya ne olur ne olmaz, sonuçta böyle bir adım atıyoruz, anlaşırsın anlaşamazsın. Ben dedim ki ya ben kendimi garantiye alayım, bir şirket açalım. Ne olur ne olmaz bu dursun. Ben çünkü şirketten de oturum alabilirim. Eğer evlenirsem eşimden de alabilirim. Ama bu şekilde ben ilerledim. Ben şirketimi açtım. Geldim buraya, Jakarta'ya 5 gün karantinada kaldım. Daha sonra Bali'ye geldim. Benim işlemlerim bitti. Oturum hazır. Şirket var. Ve o dönemde ben Kuta, Seminyak, Ubud, sıfır turistin olduğu dönemi gördüm. Bütün dükkanların kapalı olduğu dönemi gördüm. Ben o dönemi yaşadım. O zaman da video çekiyordum. Var hatta. Çok az videolar. Orada daha çok sık video yapmıyordum. Böyle yavaş yavaş yapıyordum. Öyle böyle derken ben Bali'nin bir daha bayağı yerini gezdim. Ben Singaraja bölgesi, yani burada benim eşimin de ve ailesinin de yaşadığı bölgeyi çok sevdim. Neden? Burası daha sakin diğer tarafa göre. Denizi var, doğa desen doğası var, uygun. Ben burayı sevdim. Buraya yerleşmeye karar verdim. Benim kararım. Bu arada şu anda evimdeyim. Bu evi yaptırdım. Geldikten sonra yaptırdım. Birikmiş paramla bir tane motor satın aldım. Ve bir araba aldım. Bu kadar. Para bitti. Para bitti ama dediğim üzere işte online gelirim olduğu için ona güveniyorum. Ama aklımda da planlar var. Yani burada insanlara tur yapma gibi. Ama şirket kurulumu veya insanlar buraya gelip taşınmak ise bunu bilmiyordum. Yani bunu açık konuşayım. Ben sadece tur yaparım diye. İnsanlara tatil öneririm. Gelirler burada tatillerini yaparlar. Çünkü çok güzel. Ben öyle düşündüm. Daha sonra ben videolar çektikçe insanlar kendisi bana sormaya başladı.
Ya biz oraya yerleşsek şirket olayı nasıl oluyor? Oturum işlemleri nasıl oluyor? Bu talebi çok olduğunu görünce ben bir şirket daha açtım. Danışmanlık olarak. Yani profesyonel. Çünkü ya ne yaparsak yapalım biz burada yabancıyız. Yani şirketimiz olacak, her şey prosedüründe olacak ki sıkıntı yaşamamak için. Ve daha sonra ben eşimle burada evlendim. Ona rağmen hala şirketim aktif bir şekilde çalıştırıyorum. Vergilerini ödüyorum ve burada yasal bir şekilde bu işleri yapıyorum. Konu buraya gelmişken de eğer Bali'de tur istiyorsanız, bakın burada kişiye özel turlar yapıyoruz. Aileye özel turlar yapıyoruz. Sizin ilgi alanı, herkesin ilgi alanı farklı. Kimisi tapınakları gezmek ister, kimisi doğa gezmek ister, kimisi deniz ister. Sizin isteklerinize göre özel turlar yapıyoruz. WhatsApp bilgi hattımız var. Bakın burada yansıtıyorum. Ücretsiz bir şekilde buradan bilgi alabilirsiniz. Aynı şekilde eğer burada yerleşmeyi düşünüyorsanız, tur ve danışmanlık olarak da bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde sizlere hem oturum nasıl oluyor, şirket nasıl yerleşirsiniz buraya, şirket nasıl açılır, bunların hepsini yapıyoruz. Bilginiz olsun. Sonra burada evlilik prosedürleri başlattık. Jakarta'ya gittim. Oradan evrak aldım. Çünkü evlenmek için Jakarta'ya gitmek zorundasın. Oradan bir evrak aldım. Tekrar geri geldim. Sonra bir tane evrak eksik çıktı. Bir daha Jakarta'ya uçtum. Bir evrak daha aldım. Sonra geri geldim. Daha sonra evlenebildik. O dönemde YouTube'da 6 sene önce YouTube'da Türkçe Bali'de video yoktu doğrusu. Yani öyle bilgi alabileceğimiz, yani o kadar, yani şimdi oho bir sürü video var. Bir tek benim videolarım değil. Birçok insan geldi, fikirlerini söyledi, videolar yaptı. Yani fikir alabiliyor, insanlar bilgi alabiliyor. Yani bunlar çok güzel. Ama dediğim üzere benim geldiğim dönemde burada 5-6 parmakla sayılır Türk varsa vardı. Yani şu anda tabii ki daha çok var. Peki şu an aradan 6 yıl geçti. Nasıl hissediyorum? Durumlar ne? Bunlar hakkında söylüyorum. Ben her zaman samimiyim de. Yani belki yeni izleyenler vardır. Bilmez beni veya şey değil. Ben her zaman ne düşünüyorsam o. Açık ve net. Yani bizde yalan dolan öyle şey yok. Ben Bali'de çok mutluyum. Burada yaşamaktan çok mutluyum. Bali'ye gerçekten çok teşekkür ederim. Her konuda bana çok şanslı geldi. Çok iyi hissediyorum. Ben Singaraja bölgesinde yaşıyorum. Singaraja bölgesi bura benim aşkım diyebilirim. Ben Denpasar şöyle söyleyeyim size, eğer Kuta'da yaşamak zorunda kalsaydım ben kesinlikle ve kesinlikle Bali'de yaşamazdım. Kuta, Canggu, Seminyak bana göre değil. Ben Ubud'da yaşarım, Singaraja'da yaşarım. Bu iki bölge olduğu için ben Bali'deyim. Bu iki bölge olmasaydı ben kesinlikle ve kesinlikle Bali'de yaşamazdım. Beni burada tutan, Bali'de tutan iki bölge Ubud, çevresi ve Singaraja. Bu kadar net. Peki bu 6 yıl içerisinde neler değişti? Olumlu veya olumsuz? Tabi o eski dönemde yine turist vardı ama böyle çok bir yığılma yoktu. Ama yine kalabalıktı. Şu anda bayağı bir yığılma var. Ama bu nereye için geçerli? İşte az önce dediğimiz gibi Kuta, Seminyak, Canggu, bu popüler yerler, çok trafik var. Bu trafik olayı insanı ister istemez sıkıyor, boğuyor. Hava sıcak, beton, yani yeşillik yok. O Bali'de gördüğünüz o resimler, videolar oralar değil. Sizin gördüğünüz resimler, fotoğraflar Ubud, çevresi, Amet bölgesi, buralar, Handara Gate kapısının oralar, buralar. Bura gerçek Ubud, gerçek Bali. Ben Bali'ye yerleştiğimden beri hep Singaraja tarafında olduğum için, burada da turizm ve yığılma çok olmadığı için ben burada rahatım. Beni etkilemiyor. Ama duyuyorum ki Denpasar'a yerleşenler, sıkılanlar var. Yorulanlar var. Çünkü trafik, dediğim üzere kalabalık. Ama dediğim üzere ben iç taraflarda yaşadığım için bu beni etkilemiyor. Eğer Bali'de yaşıyorsanız işinizi Denpasar'da kurabilirsiniz, merkezde. Yaşamayı dış taraflara yapın. Daha rahat olursunuz. Daha sakin yaşarsınız. Gerçek Bali'yi yaşarsınız. Huzuru yaşarsınız. Benden size tavsiye. Evet, bakalım böyle videoları beğenecek misiniz? Eğer beğenirseniz yine bunlara benzer konuları ele alıp sizlere yine videolar yapmak isterim. Eğer fikriniz varsa video fikirleri yorumlara belirtebilirsiniz. Yorum yapmayı sevmiyorsan da Serkan Gürer'e destek yazabilirsin. Çünkü her yorum videoyu daha fazla kişiye öneriyor. Beğenileriniz de tabii çok önemli. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan tekrardan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere.
Beni yollara koydu, ben tamamladım durdum gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzel her şey.